Ders 1. Kibar tanıtımlar. Kusura bakmayın ama bana isminizi tekrar hatırlatabilir misiniz? Elbette. Bu en iyilerimizin bile basına gelir, benim adım Anna. Teşekkür ederim Anna. Anlayışınızı takdir ediyorum. Hiç sorun değil. Konuşmalarda isimleri unutmak kolaydır. Kesinlikle. Her zaman hatırlamaya çalışıyorum ama bazen aklımdan çıkıyor. Sormakta fayda var, karşınızdaki kişiye değer verdiğinizi gösterir. Tamamen katılıyorum. Bağlantı kurmak önemlidir. Evet ve isimleri hatırladığınızda uyum kurmanıza yardımcı olur. Bu sefer adını hatırlayacağımdan emin olacağım. Ders 2. Doga'nın yardımcıları. Hemşire günlüklerini ve Doga'daki rollerini duydunuz mu? Evet, yeni bitkilerin büyümesine nasıl yardımcı olduklarını büyüleyici buluyorum. Kesinlikle. Nehirlere düşen ağaçlar doğal barajlar oluşturabilir. Bu doğru. Aynı zamanda çeşitli türlere de yaşam alanı sağlarlar. Evet ve yeni büyüme için topraktaki nemin korunmasına yardımcı olurlar. Doga'nın yaşamı desteklemenin inanılmaz bir yolu var. Bir ekosistemde her şeyin bu kadar birbirine bağlı olması şaşırtıcı. Kesinlikle. Her element dengenin korunmasında hayati bir rol oynar. Bu doğal süreçleri öğrenmeyi seviyorum, çok ilham vericiler. Ders 3. Vintage görünümler. Bu harika bir fikir. Otantik vintage görünümler yaratmamıza yardımcı olacak. Kesinlikle. Vintage tarzların benzersiz bir çekiciliği ve karakteri vardır. Evet, moda üzerinden geçmiş dönemlerin hikayelerini anlatıyorlar. Vintage parçaların herhangi bir kıyafete nasıl karakter katabileceğini seviyorum. Kesinlikle. Eskiyi yeniyle karıştırmak kişisel bir tarz yaratır. Aklınızda belirli bir vintage eşya var mı? Görünümümüzü güzelleştirecek bazı klasik aksesuarlar düşünüyordum. Plaga mükemmel geliyor. Aksesuarlar gerçekten bir açıklama yapabilir. Bazı gizli hazineler için yerel mağazaları keşfetmeye başlayalım. Ders 4. Mutfak önerileri. Dün muhteşemdi. Bugün için tavsiyeleriniz var mı? Beğendiğine sevindim. Yerel bir favoriyi denemeye ne dersiniz? Kulağa mükemmel geliyor. Daha lezzetli seçenekleri keşfetmeyi çok isterim. Deniz ürünleri yemekleriyle tanınan harika bir yer var. Deniz ürünlerini seviyorum. Hangi konuda uzmanlaşıyorlar? Izgara balık tacoları mutlaka denenmeli, çok lezzetliler. Bu inanılmaz geliyor. Yeni tatlara dalmaya hazırım. Öğle yemeği için oraya gidelim, etkileneceğinizi düşünüyorum. Heyecanlıyım. Tavsiye için teşekkürler, her zaman en iyi yerleri bilirsin. Ders 5. Boya ve eğlenceyi yudumlayın. Paint and Sip etkinliğinde size katılmayı çok isterim. Bu kulağa çok hoş geliyor. Birlikte yerel bir stüdyo bulalım. Evet. Yaratıcılığımızı açığa çıkarmanın eğlenceli bir yolu olacak. Kesinlikle. Ayrıca dinlenmek ve sosyalleşmek için harika bir fırsat.
Aklınızda belirli bir stüdyo var mı? Seyir merkezindeki biri hakkında harika şeyler duydum. Sarapta sunuyorlar. Mükemmel. Resim yapmayı içeceklerle birleştirmek harika bir zaman gibi geliyor. Evet. Tuval üzerinde neler yarattıgimizi görmek için sabırsızlanıyorum. Kesinlikle unutulmaz bir deneyim olacak. Ders 6, Fitness yolculuğu. Kesinlikle. Kendimi daha güçlü hissediyorum ve dayanıklılığım önemli ölçüde arttı. Bu harika. Emeklerinizin karşılığını aldığınızı görmek harika. Evet, sürekli olarak egzersiz rutinime bağlı kalıyorum. Bu çok önemli. Tutarlılık herhangi bir fitness yolculuğu için çok önemlidir. Ayrıca beslenmeme de odaklanıyorum, bu da çok yardımcı oluyor. Bu önemli. İyi bir diyet, egzersizlerinizi etkili bir şekilde destekler. Kendimi her zamankinden daha enerjik ve motive hissediyorum. Bu harika. Harika çalışmaya devam edin, ilham veriyorsun. Teşekkür ederim. Desteğinizi takdir ediyorum, benim için çok şey ifade ediyor. Ders 7, alanları düzenlemek. Daginlikliği azaltmanın evlerimizde daha fazla alan yaratmaya nasıl yardımcı olduğu şaşırtıcı. Kesinlikle. Daginlikliği azaltmak sadece işleri daha düzenli hale getirmekte kalmaz, aynı zamanda ferahlatıcı bir his de verir. Evet ve yasam alanlarımızda gerçekten önemli olan şeylere odaklanmamızı sağlıyor. Kabul ediyorum. Sanki omuzlarınızdan bir yük kalkmış gibi. Ayrıca her şeyin yerli yerinde olması, bir şeyleri bulmayı kolaylaştırır. Kesinlikle. Temiz ve düzenli bir ev hissini seviyorum. Daginlikliği gidermek için herhangi bir özel yöntem denediniz mi? Evet, işleri dengede tutmak için sıklıkla biri girer, biri çıkar kuralını uygularım. Bu harika bir strateji. Zaman içinde düzeni korumaya gerçekten yardımcı olur. Ders 8, Rugby ve Amerikan kültürü. 19. yüzyılda rugby Amerikan kültürel normlarına pek uymuyordu. İlginç. Peki Amerikan futbolu bundan nasıl ortaya çıktı? Rugby geliştikçe Amerikalı izleyiciler de daha fazla yankı uyandıran özellikler benimsedi. Anlıyorum. Yeni bir sporun yerel değerlerle uyumlu olması gerektiği mantıklıdır. Kesinlikle. Amerikan futbolu daha agresif ve stratejik hale geldi. Bu değişim kültürün rekabetçi ruhuna hitap etmiş olmalı. Evet, popülaritesi hızla arttı ve Amerikan sporunun temel ögesi haline geldi. Sporun kültürel etkilerle birlikte gelişmesi büyüleyici, değil mi? Kesinlikle. Uyum sağlamanın her alanda başarının anahtarı olduğunu gösteriyor. Ders 9, dikkatli eylemler. Örneğin düşünceli bir insan, bir kapıdan geçerken kapıyı açık tutar. Bu basit ama anlamlı bir jest. Başkalarına karşı düşünceli olmayı gösterir. Kesinlikle. Küçük nezaket eylemleri birinin gününde büyük bir fark yaratabilir. Evet, dostane bir atmosfer yaratır ve olumlu etkileşimleri teşvik eder. Bu küçük şeylerin değerlerimizi nasıl yansıtabileceği ilginç. Kesinlikle. Düşünceli olmak saygı ve empatinin göstergesidir.
Günümüzde bu tür eylemlerin giderek azaldığını düşünüyor musunuz? Bazen, ama birçok insanın günlük yaşamda hala nezakete değer verdiğine inanıyorum. Umarım. Düşünme kültürünü geliştirmek önemlidir. Ders 10. Buz hokeyi dinamiki. Hokeyde oyuncular top yerine disk adı verilen sert siyah lastik bir disk kullanırlar. Bu doğru. Oyunun bu kadar küçük bir nesnenin etrafında dönmesi büyüleyici. Evet ve oyuncular buzun etrafında kayarak buzla gol atmaya çalışıyorlar. Diski etkili bir şekilde kullanmak inanılmaz beceri ve hız gerektirir. Kesinlikle. Oyunun hızlı tempolu dogası herkesi tetikte tutuyor. Hokeyde başarıya ulaşmada takım çalışmasının ne kadar önemli bir rol oynadığını seviyorum. Evet, iletişim ve strateji buzun temel unsurlarıdır. Hiç kendi başınıza hokey oynamayı denediniz mi? Ben var. Bir takımın parçası olmak zor ama bir o kadar da eğlenceli. Ders 11. Hedeflere ulaşmak. Bu çok etkileyici. Azimle bunu başaracağınıza eminim. Teşekkür ederim. Uzun vadede ski çalışmanın karşılığını alacağına gerçekten inanıyorum. Kesinlikle. Net hedefler belirlemek başarıya giden ilk adımdır. Evet ve bu hedeflere odaklanmak büyük bir fark yaratıyor. Hedeflerinize ulaşmak için belirli bir zaman çizelgeniz var mı? Yol boyunca ilerlememi takip etmek için bazı kilometre tasları belirledim. Bu akıllıca bir yaklaşım. Motivasyonunuzu ve sorumluluk sahibi olmanızı saklar. Kesinlikle. Küçük zaferleri kutlamak ivmenin devam etmesini sağlar. Hedeflerinize ulaştığınızı görmek için sabırsızlanıyorum, harika gidiyorsun. Ders 12. Market alışverişi tercihleri. Market alışverişi için sabah erken saatlerde gitmeyi tercih ederim. Bu akıllıca bir seçim. O zaman mağazalar genellikle daha az kalabalık olur. Kesinlikle. Acele etmeden, kendi hızımda alışveriş yapabilirim. Ayrıca erken giderseniz en taze ürünleri alırsınız. Evet. En iyi meyve ve sebzeleri seçmeyi seviyorum. Alışverişe çıkmadan önce liste yapıyor musunuz? Kesinlikle. Düzenli kalmama ve anlık satın almalardan kaçınmama yardımcı oluyor. Bu harika bir strateji. Ben de liste yapmaya başlamalıyım. Tüm deneyimi çok daha verimli hale getirir. Ders 13. Şikayetlerin ele alınması. Hazırlık her meslekte çok önemlidir. Müşteri şikayetlerini nasıl ele alıyorsunuz? Her zaman önce onların endişelerini dikkatle dinlerim. Bu harika bir yaklaşım. Bu onların geri bildirimlerine değer verdiğinizi gösterir. Evet, onların bakış açısını anlamanın çözümün anahtarı olduğuna inanıyorum. Onları dinledikten sonra hangi adımları atıyorsunuz? İçtenlikle özür diliyorum ve onlara bir çözüm üzerinde çalışacağıma dair güvence veriyorum. Bu önemli. İnsanlar sorunlarının ciddiye alınmasını takdir ediyor. Kesinlikle. Sorunu çözdükten sonra takip etmek de önemlidir. Müşteri memnuniyetine bağlılığı gösterir. Ders 14. Yeni deneyimler denemek. Kulağa ilginç geliyor.
Gidip denemek isterim. Harika. Artık tereddüt etmeyin, hadi gerçekleştirelim. Kesinlikle. Yeni aktiviteler keşfetmek her zaman heyecan vericidir. Evet, yeni bir şey denemek çok canlandırıcı ve eğlenceli olabilir. Bir sonraki maceramız için aklınızda ne var? Bir çömlekçilik dersi düşünüyordum, çok eğlenceli olabilir. Kulağa harika geliyor. Her zaman çömlekçilikte sansimi denemek istemişimdir. Mükemmel. Yerel bir stüdyo bulalım ve bir seans ayarlayalım. Heyecanlıyım. Yaratıcılığımızı açığa çıkarmanın harika bir yolu olacak. Ders 15, yükseklikleri ölçmek. O zaman bir yükseklik çizmemiz ve bunu doğru bir şekilde ölçmemiz gerekirdi. Evet. Boy ne 20 ne de çok kısa olmalıdır. Kesinlikle. Projemiz için doğru olması gerekiyor. Sizce ölçüm sürecine nasıl yaklaşmamız gerekiyor? Bir seviye ve serit metre kullanmanın doğruluğu sağlayacağını düşünüyorum. Bu akıllıca. Ölçümlerimizde kesin olmak önemlidir. Evet ve herhangi bir hatadan kaçınmak için tekrar kontrol etmeliyiz. Kesinlikle. Zamanımızı alıp doğru olanı yapmak daha iyidir. Bu konuda aynı fikirde olduğumuza sevindim. Ders 16, depolama çözümleri. Bu harika bir fikir. Genellikle depolama çözümleri bulmakta zorlanıyorum. Tamamen anlıyorum. Bu gerçek bir meydan okuma olabilir. Evet, özellikle de evde alanınız sinirli olduğunda. Eşyalarınızı düzenlemek için herhangi bir özel yöntem denediniz mi? Kutuları ve rafları denedim ama daha iyi çözümlere ihtiyacım var. Ek depolama alanı için çok işlevli mobilyalar kullanmaya ne dersiniz? Bu akıllıca bir fikir. Üstleri düzenli tutarken alanı en üst düzeye çıkarır. Kesinlikle. Ayrıca odanızın estetiğini artırabilir. Bunu kesinlikle araştıracağım. Öneri için teşekkürler. Ders 17, aile anıları. Annemin en güzel fincanlarından biriydi, bu yüzden kızmasından korkuyordum. Ah hayır. Basına bir şey mi geldi? Evet, bir şeyler atıştırmak isterken yanlışlıkla onu devirdim. Bu kulağa stresli geliyor. Neden endişelendiğini anlayabiliyorum. Kesinlikle. Bu bir aile yadigarıydı ve onun için çok şey ifade ettiğini biliyordum. Bu konuyu onunla konuştun mu? Henüz değil. Önce bunu düzeltmenin bir yolunu bulmaya çalışıyorum. Bu çok düşünceli bir davranış. Belki ona bir onarımla sürpriz yapabilirsin. Umarım işe yarar, aniyi canlı tutmak istiyorum. Ders 18, fitness hedefleri. Daha sağlıklı olmaya çalışıyorum. Hangi spor salonunu düşünüyorsunuz? Henüz emin değilim. Birkaç yer hakkında iyi şeyler duydum. Bu iyi bir başlangıç. Bir spor salonunda ne arıyorsunuz? Çeşitli sınıfların ve iyi ekipmanların olduğu bir yer istiyorum. Bu mantıklı. Üstleri ilgi çekici tutacak seçeneklere sahip olmak önemlidir. Kesinlikle. Kendimi rahat hissedebileceğim samimi bir ortamı da tercih ederim.
Anladım. Destekleyici bir topluluk sizi gerçekten motive edebilir. Evet, çalışmayı çok daha keyifli hale getiriyor. Gelin birkaç spor salonuna birlikte göz atalım, eğlenceli olabilir. Ders 19, Kiss Sıcak Ligi. Garaj yolunu küreklemeyi bitirdikten sonra eve giriyoruz. Bu iyi bir plana benziyor. Disarisi donuyor olmalı. Evet, sonra şöminenin önünde ellerimizi ve ayaklarımızı ısıtıyoruz. Laga çok rahat geliyor. Disari çıktıktan sonra hissettiğim sıcaklık hissini seviyorum. Kesinlikle. Ateşin yanında sıcak bir içecekten daha iyi bir şey yoktur. Favori kiss içeceğiniz var mı? Sıcak çikolata vazgeçilmezim. Senden ne haber? İyi baharatlı elma sarabini severim. Soğuk günler için mükemmeldir. Küreklemeyi bitirdikten sonra birlikte biraz yapalım. Ders 20, Seyahat planlama. Her şeyi önceden ayırtmayı mı yoksa daha spontane bir yaklaşımı mı tercih edersiniz? Genellikle önceden rezervasyon yapmayı severim. Kendimi düzenli hissetmeme yardımcı oluyor. Bu mantıklı. Seyahat ederken stresi azaltabilir. Kesinlikle. Nerede kalacağımı bilmek bana huzur veriyor. Bunu görebiliyorum. Ancak bazen kendiliğindenlik beklenmedik maceralara yol açabilir. Evet, yapabilir. Yeni deneyimlere açık olmanın heyecan verici bir yanı var. Hiç spontane bir yolculuğa çıktınız mı? Ben var. En iyi maceralarımdan biri olduğu ortaya çıktı. Bu harika. Her iki yöntem arasında bir dengenin ideal olacağını düşünüyorum. Ders 21, Tıbbi gelişmeler. Bilim insanları artık insan yaşamının planını çözüyor. Bu büyüleyici. Tıpta bir atılım gibi görünüyor. Evet ve bu bilgiyle en korkulan hastalıklarımızın tedavisi mümkün görünüyor. Bu inanılmaz. Kaç hayatın iyileştirilebileceğini hayal edin. Kesinlikle. Sağlık hizmetlerinin geleceği hakkında düşünmek heyecan verici. Umarım bu araştırma kronik hastalıklara yönelik etkili tedavilere yol açar. Ben de. Son yıllarda bilimin ne kadar ilerlediği şaşırtıcı. Evet, genetik söz konusu olduğunda potansiyel sınırsızdır. Önümüzdeki birkaç yılda hangi keşiflerin yapıldığını görmek için sabırsızlanıyorum. Ders 22, IS başvuruları. Şahsen başvuru çoğu durumda gerekli değildir, çevrimiçi olarak yapabilirsiniz. Bu doğru. Artık pek çok firma dijital uygulamaları tercih ediyor. Evet, süreci herkes için daha hızlı ve verimli hale getirir. Kesinlikle. Her şeyi yalnızca birkaç tıklamayla göndermek kullanışlıdır. Peki şahsen başvurmanın faydaları olduğunu düşünüyor musunuz? Bazen evet, inisiyatif ve coşku gösterebilir. Bu iyi bir nokta. Kişisel bir bağlantı kurmak değerli olabilir. Kesinlikle. Diğer adaylardan öne çıkmanıza yardımcı olabilir. Sanırım şirket kültürüne ve pozisyona bağlı. Ders 23, toplantıya katilim. Yönetici dahil toplantıya katılmayı planlıyor musunuz?
Evet, herkesin orada bulunmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Kabul ediyorum. Herkesin orada olması daha iyi iletişimi teşvik edebilir. Kesinlikle. Daha verimli bir tartışmaya olanak sağlar. Tamam, onlara katilimimiz hakkında bilgi veren bir e-posta göndereceğim. Kulağa harika geliyor. Herkesi isin içinde tutmak iyidir. Evet ve bu projeye olan bakliligimizi gösteriyor. Toplantı sırasında herkesin düşüncelerini duymayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de. İşbirliğine dayalı çabalar her zaman daha iyi sonuçlara yol açar. Ders 24, Caz müziği. Hem eski hem de yeni caz müziği radyoda ve ev stereolarında çalınır. Evet. Cazin birçok kişiye hitap eden zamansız bir yanı var. Kesinlikle. Çok rahatlatıcı bir atmosfer yaratıyor. Doğaçlamayı ritim ve melodiyle nasıl birleştirdiğini seviyorum. Kesinlikle. Her performans benzersiz ve kendiliğinden hissedilebilir. Favori caz sanatçınız var mı? Louis Armstrong'tan gerçekten keyif alıyorum, trompet çalması ikoniktir. O muhteşem. Ella Fitzgerald'in sesini de seviyorum, çok pürüzsüz. Evet, her şarkıya duygu katan bir yolu var. Ders 25, performans testleri. Bazı testler tespit edilmekten kaçınarak performans artırıcıların kullanımını engelleyebilir. Bu ilginç bir nokta. Bunun sporu nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Rekabette adalet ve dürüstlükle ilgili soruları gündeme getiriyor. Kesinlikle. Sporcular eşit şartlar altında yarışmalıdır. Evet ve ski test protokollerini sürdürmek çok önemlidir. Tüm yarışmacıların aynı kurallara uymasını sağlamak önemlidir. Kabul ediyorum. Şeffaflık spor organizasyonlarında güven oluşturur. Kesinlikle. Hayranlar gerçek yetenekleri ve ski çalışmayı görmek istiyor. Testlerdeki ilerlemelerin sporun dürüstlüğünü geliştirmeye devam etmesini umalım. Ders 26, Scrooge'un yolculuğu. Hikayede ilk ruh gelir ve Scrooge'su hayatının ilk sahnelerine götürür. Bu çok güçlü bir an. Gerçekten geçmiş seçimlerini vurguluyor. Evet, anilerinin bugün kim olduğunu nasıl şekillendirdiği büyüleyici. Kesinlikle. Bu deneyimler onun karakterini ve hayata bakış açısını tanımlar. Ruhun ona düşünmenin önemini göstermesini seviyorum. Evet. Geçmişimizi anlamanın degisime yol açabileceğinin bir hatırlatıcısıdır. Scrooge'un yolculuğunun kurtuluşun güzel bir temsili olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Degisim ve nezaketi benimsemek için hiçbir zaman geç değildir. Hikayeyi okuduktan sonra hikayenin temaları hakkında daha fazla tartışalım. Ders 27, hayatı dengelemek. Üs ve aile hayatıyla meşgul olan kişiler için sakıncalı olabilir. Tamamen katılıyorum. Her şeye zaman bulmak oldukça zor olabilir. Ancak birçok erkek ve kadın, her şeyi dengelemek için fedakarlık yapmaya hazırdır. Evet, hem iş hem de ev sorumluluklarını yönetmek için görevleri önceliklendirmek önemlidir. Kendi hayatınızı dengelemek için etkili stratejiler buldunuz mu?
Tükenmişliği önlemek için görevlerimi planlamaya ve sınırlar koymaya çalışıyorum. Bu akıllıca bir yaklaşım. Mola vermek de önemlidir. Kesinlikle. Kişisel bakım, genel refahı korumak için hayati öneme sahiptir. Dengeyi saklamada birbirimize nasıl destek olabileceğimize dair ipuçlarını paylaşalım. Ders 28, ürünlerin tartılması. Tamam, senin için elmaları ve portakalları tartayım. Teşekkür ederim. Alışveriş yaparken tam ağırlığı bilmenize yardımcı olur. Ben oradayken başka bir şeye ihtiyacın var mı? Evet, biraz da limon alabilir misin? Yemek pişirmek için mükemmeldirler. Elbette. Taze limonlar birçok yemeğe hoş bir tat katabilir. Kesinlikle. Salatalarda ve marinatlarda kullanmayı seviyorum. Listenizde başka bir şey var mı? Sanırım şimdilik bu konuyu kapsıyor. Yardımlarınız için teşekkürler. Sorun değil. Birlikte alışveriş yapmak her zaman eğlencelidir. Ders 29, proje geri bildirimi. Projede harika iş çıkardınız. Herhangi bir geri bildirim aldınız mı? Evet, yaklaşımımızı övdüler ve bu gerçekten cesaret vericiydi. Bu harika. Olumlu takviye almak her zaman güzeldir. Kesinlikle. Bizi gelişmeye ve yeniliklere devam etme konusunda motive eder. Hangi spesifik yönleri vurguladılar? Detaylara ve yaratıcılığa gösterdiğimiz ilgiyi takdir ettiler. Bunu duymak harika. Bu nitelikler işimizde çok önemlidir. Kesinlikle. İzleyicilerimizde gerçekten yankı uyandırdıklarını düşünüyorum. Gelecekteki projeler için bu başarıyı geliştirmeye devam edelim. Ders 30, otel transferleri. Otel misafirleri için transferler gerçekten uygundur. Evet, seyahati katılan herkes için çok daha kolay hale getiriyor. Bu transferleri düzenleme süreci nasıldır? Genellikle konuklar konaklama rezervasyonu yaparken transfer talebinde bulunabilirler. Bu çok faydalı. Sorunsuz bir şekilde ulaşmalarını sağlar. Kesinlikle. Ayrıca yolculuklarının tadını çıkarmaya odaklanmalarını sağlar. Daha önce bu tür hizmetleri kullandınız mı? Evet, seyahat deneyimimi çok daha keyifli hale getirdi. Bunun ne kadar harika bir hizmet olabileceğini görebiliyorum. Ders 31, kişiselleştirilmiş destek. Müşterilere kişiselleştirilmiş destek ve özel çözümler sunmaya odaklanacağım. Bu harika bir strateji. Bu onların bireysel ihtiyaçlarını önemsediğinizi gösterir. Kesinlikle. Başarı için kendilerine özgü zorlukları anlamak çok önemlidir. Evet, güven oluşturur ve güçlü ilişkiler geliştirir. Bu yaklaşımı çalışmalarınızda zaten uyguladınız mı? Yaptım ve geri bildirimler son derece olumlu oldu. Bu harika. Kişisel dokunuşlar büyük fark yaratabilir. Kesinlikle. Müşteriler kendilerini değerli hissettiklerini ve anlaşıldıklarını hissettiklerinde takdir ederler. Gelecek projelerimizde bu yöntemi ön planda tutmaya devam edelim. Ders 32, Noel kutlamaları. Noel kesinlikle Avrupa'nın en önemli ve en çok keyif alınan tatillerinden biridir.
Evet, gelenekler ve senlikler gerçekten dikkat çekicidir. Her ülkenin kendine özgü bir kutlama şekli vardır ve bu büyüleyicidir. Kesinlikle. İnsanların sevinç ve iyi niyeti paylaşmak için bir araya gelmelerini seviyorum. Dekorasyonlar ve ışıklar çok büyülü bir atmosfer yaratıyor. Evet, bu dönemde sokaklarda yürümek büyüleyici geliyor. Favori bir Noel geleneğiniz var mı? Festival pazarlarından ve mevsimlik yiyecekleri denemekten keyif alıyorum. Hulaga House geliyor. Kültürü deneyimlemenin harika bir yolu. Ders 33, Kanada Günü. 1 Temmuz Kanada Günü, Kanada'da ulusal bir bayramdır. Evet, kutlamalar ve senliklerle dolu bir gün. Ülkenin her yerinden insanlar miraslarını kutlamak için bir araya geliyor. Kesinlikle. Geçit törenleri, havai fişekler ve çeşitli etkinlikler var. Kanadalıların gururlarını ifade etmeleri için harika bir fırsat. Evet ve farklı bölgelerin nasıl benzersiz şekillerde kutlama yaptığını görmek eğlenceli. Hiç Kanada Günü kutlamalarına katıldınız mı? Ben var. Enerji ve coşku bulasıcıdır. Bir gün seninle bunu deneyimlemeyi çok isterim. Ders 34, Bagimsizlik Bildirgesi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri 1776'da bagimsizliğini ilan ettiğinde bu artık mümkün değildi. Bu doğru. Güçteki değişim ilişkileri önemli ölçüde değiştirdi. Evet, bu her iki ülke için de tarihte bir dönüm noktası oldu. Katılan herkes için çalkantılı bir dönem olmuş olmalı. Kesinlikle. Bagimsizlik mücadelesi birçok hayatı etkiledi. Ve bölgedeki gelecekteki gelişmelere zemin hazırladı. Bu tür olayların bugün dünyamızı nasıl şekillendirdiği büyüleyici. Evet, tarihi anlamak, içinde bulunduğumuz zamanın kıymetini bilmemize yardımcı olur. Bu dönem hakkında daha fazlasını birlikte keşfedelim, çok ilginç. Ders 35, Hava Yolculuğu. Kuşlar gibi uçamayacağınızı biliyorum ama uçak yolculuğu yapmış olabilirsiniz. Evet, yaptım. Uçmak çok eşsiz bir deneyim. Gerçekten öyle. Yukarıdan manzara nefes kesici. Kesinlikle. Gökyüzünden bulutları ve manzaraları görmeyi seviyorum. Uçakla ilginç yerlere seyahat ettiniz mi? Evet, birkaç ülkeye gittim ve her uçuş bir maceraydı. Hulaga harika geliyor. Hava yolculuğu pek çok fırsatın önünü açıyor. Kesinlikle. Yeni kültürleri ve ortamları keşfetmek heyecan verici. Bir sonraki gezimizi birlikte planlayalım, bu bir macera olacak.